İktidar çatışması kaçınılmaz mıdır? 10 yıllar boyunca yapılan her düzenleme sadece kan dökülmesini engelliyor muydu? Bunlar, Netflix'in The Last Kingdom Seven Kings Must Die'sinde bir hikaye daha için geri dönerken, Bebbanburglu savaştan bıkmış Uhtred'in zihninde ağır olan sorular. Babasının ölümünden yeni bir hükümdarın ve geçici bir parçanın yaratılmasına kadar her şeyin haritasını çıkaran dizinin bir uzantısı, öncelikle bu destandan daha fazlasını arayanlar için olan bir eser. Aynı zamanda, hikayeye tamamen aşina olmayanları bile çekmek için tüm temel oyuncuları ve fay hatlarını oluşturmak için yeterli bir iş çıkarır. Bu son film, daha karmaşık bir çatışmanın tüm yansımalarını araştırmak karşısında ortaya çıkma ve göz kırpma anlarında oldukça gıcırtılı olabilse de, iktidarın yozlaştırıcı doğasını keşfetmeye devam eden bir şey var. Anlatı odağında çok daha sınırlıdır. Ancak yine de bu uzun yolculuğa uygun bir sondur. Seven Kings Must Die, Uhtred'in 5 sezonun sonunda açıkça bağlılık yemini etmediği Kral Edward'ın ölümüyle başlar. Oğlu Idles'tan şimdi iktidarı ele geçirdi ve hızla çöküyor ve dini bir fetih haline gelen şeyde kendisine karşı çıkacak herkesi öldürüyor. Bundan dehşete düşen Uhtred, kısa süre sonra Edward'ın oğluna bağlılık yemini edip toprakları birleştireceğine dair verdiği sözle karşı karşıya kalır. Kendisini kendi amaçları için kullanmak isteyenler tarafından Idlestan'a kötü öğütler verildiğinden endişelenmeye başlar. Bütün bunlar devam ederken, diğer güç oyuncuları kaçınılmaz bir savaşın habercisi olduğu söylenen şeyde toplanmaya başlıyor. Çatışma ve ölümden bıkan Uhtred, Idlestan'a ulaşabilirse bunun önlenebileceği umuduna tutunur. Bu hassas bir dengeleme eylemidir. Her şey hızla değişiyor. Bir karakter dar bir kaçıştan hemen önce, sadakatin değiştiğini ve hiziplerin oluştuğunu söylüyor. Hikayeye daha sıkı bir çalışma süresiyle beklendiği gibi, bunun çoğu, bahisleri artırmaya odaklanabilmesi için göz ardı ediliyor. Yine de, platformdaki bir dizi oluşturan diğer sürümler gibi, çoğunlukla bir araya geliyor ve gösterinin sadece ekstra uzun bir bölümü gibi hissetmenin tuzaklarından kaçınıyor. Bunun merkezinde Draymond, sanki hiç gitmemiş gibi Uhtred rolüne geri adım atarken karakterin nasıl değiştiğini de gösteriyor. Tehlikeli karşı karşıya kalsa bile başkalarıyla alay eden hala kıvılcım ve çekicilik var, ancak bunun yakında kendi büyüyen korkuları için zırh olduğu ortaya çıkıyor. Uhtred her şeyden çok yorgun görünüyor, yüzünde görünen yaralar, yanında taşıdığı şeyin buzdağının sadece görünen kısmı. Idles'tan rotayı değiştirmeye ve dünyayı kitlesel ölümün eşiğinden çekmeye ikna edebileceği inancına bağlı kalıyor. Bu saf olabilir, ancak Uhtred etrafındakileri koruyacak bir şey için çaresizdir. Idlestan ile yüzleşmeye geldiği bir sahnede, bu barış potansiyelinin ortadan kalktığını gördüğü için sesindeki tutku acıyla kesilir. Bazı açılardan rakip gruplarla ilgili diğer korkunç hikayelere benzer şekilde, Seven Kings Must Die, eylemlerinde haklı olduklarına inanan insanların önemsediklerini ve hatta kendilerini nasıl yok edebileceklerine dair katmanları soymaya başladığında en iyisidir. Seven Kings Must Die, bu dünyanın kötü adamlarının Uhtred'in bir zamanlar kurtuluşu olabileceğine inandığı kişiler olma ihtimaliyle karşı karşıya kaldığında dokunan daha unutulmaz bir his var. Ne yazık ki, hikaye bu sorularla boğuşma konusunda kendini kancadan kurtarıyor ve bunun yerine daha düzgün bir anlatı anlatmaya teslim oluyor. Giderek daha ağır maliyetler taşıyan ihanetlerin ve arkadan bıçaklamaların art arda gelmesi, sanki neredeyse hiç olmamış gibi çözülüyor. Başlangıçta izlenen daha ilginç anlatı yönü, hikayenin daha geleneksel bir sonuca doğru ilerledikçe kendisine sunduğu bir şeydir. Sadece iç karartıcı bir sonun olması pek mümkün olmasa da, bu takip filminin yumruklarını nasıl çektiği konusunda biraz hayal kırıklığı yaratan bir şey var. Deneyimin çoğunu, her şeyin ne kadar kırılmış olduğunu ortaya koymak için harcamak, sadece sonunda tüm parçaları bir araya getirmek garip geliyor. Hikaye, geçmiş ilişkilerle karmaşıklaşmanın aksine çatışmanın daha net olduğu son bir savaşa doğru ilerledikçe her şey düzleşir. Bununla birlikte, bu son sekans, Son Krallığın ilk sezonunun başlangıcını başlatan bir taktiği nasıl yansıttığı konusunda neredeyse şiirsel bir sekanstır. Koreografisinde Kadın Kral gibi bir eser kadar heyecan verici olmayabilir. Ancak bu savaşın acımasızlığını kucakladığı nokta bu değil. İki karşıt güç birbirine çarptığında kan, idrar ve kusma olur. Karakterlerin yetenekli dövüşçüler olabileceği tüm yollara rağmen, onları her taraftan saran ezici kıyma makinesinden kaçış yoktur. Klostrofobik ve dehşet vericidir. Ne kadar yıkıcı olduğunu göstermek için herhangi bir zafer duygusunu ortadan kaldırır. Uhtred'in kavgaya giden kısa bir son konuşması, aşırı duygusallığı terk eder,
riskleri açıkça ortaya koyar ve sonuna kadar onlarla nasıl duracağını ifade eder. Erkeklerin hepsinin nasıl korkunç kokması gerektiği de dahil olmak üzere, çizgi boyunca çıkan kahkaha dalgalarıyla biten birkaç şaka bile var. Korkunç olduğu kadar kirli, Uhtred'in kaçınmaya çalıştığı gerçeğiyle yüzleşmekten hiçbir şey geri durmuyor, yine de hepsinin ağır bir bedel ödemesiyle sona erdi. Film, bu destana yakın, yine aşırı temiz ve düzenli olana odaklanmaya çok düşkün kalsa da, son bir çekimin bizi bu dünyadan nasıl çıkardığı konusunda yerinde olmadığı kanıtlansa da, oraya ulaşmak için gereken yol yeterince tatmin edici olmaya devam ediyor. Tüm toz çöktüğünde, son krallık 7 kral ölmeli ve Bamberl'i Uhtred'e uğurlama görevi gören kusurlu ama uygun bir final ve kurtulmanın bir yolunu bulmak için her şeyi yaptığı kanlı hayat. Daha çok böyle eleştiri videoları için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.